Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı çok keyifli ve çıtır çıtır muhteşem lezzetinde boşnak mantısı tarifi paylaştım. Gerçekten de denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz ve sürekli yapacağınız tariflerin arasında yerini alacaktır. Bütün püf noktalarını sizlerle paylaştım. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 2 bardak su var. Bir tanesi tam doluydu. Diğeri de görmüş olduğunuz gibi bir parmak eksik su kullandım. Vermiş olduğum ölçüler tamdır. Eminim sizleri yanıltmayacaktır. Suyun oda sıcaklığında olması yeterlidir. Burada da toplamda 1 tatlı kaşığı tuz var. Tuz ve suyu karıştırdıktan sonra şimdi ununu ilave ediyorum. Burada toplamda 5 su bardağı dolusu un var. Unu birden ilave etmiyorum. Birazcık karıştırıyorum. Biraz un ilavesi yapıyorum. Bu arada en önemli püf noktalarından bir tanesi mutlaka un. Baklavalık ve böreklik unu olması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Normal un kesinlikle kullanmayalım. Aksi halde biraz sonra göreceksiniz açma işlemi yaparken yüksek oranda yırtılmalar olabilir. O yüzden mutlaka baklavalık ve böreklik un olması gerekiyor. Hamuru yaklaşık olarak 5 veya 7 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi ele yapışmayan bir hamur. Ne çok sert olacak ne de çok yumuşak olacak. Bu önemlidir hamurun kıvamı. Eğer çok yumuşak ele yapışan bir hamursa un ilavesi yapabilirsiniz. Kapağını kapattıktan sonra yaklaşık olarak 20 dakika boyunca bu hamuru dinlendireceğim. Burada toplamda 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı var. Şimdi hemen bu tereyağı sade yağa çevirmem gerekiyor. Hemen tavaya aldım. Kısık ateşte yaklaşık olarak 7 dakika boyunca kaynattım. Üzerindeki hemen köpükleri de alıyorum. Lütfen kontrollü olun. Görmüş olduğunuz gibi bu tortuların birazcık pembe olması yeterlidir. Bu tortuları kullanmayacağım. Bu şekilde ayrıştırabilirsiniz. 5 veya 7 dakika kaynamanın ardından tereyağının içindeki sular buhar oldu. Böylelikle mantı çıtır çıtır olacak. Yarım su bardağı da ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Hazırlamış olduğum yağı soğuması için hemen bir kenara alıyorum. Şimdi hemen toplamda 20 dakika boyunca dinlenen hamuru 8 eşit bezeye ayıracağım. Yapışmasın diye tepsinin altını unladım ve üstünü bir streçle veya bir poşetle kapatıp toplamda bir 10-15 dakika boyunca bu bezeleri dinlendireceğim. Bezeler toplamda 15 dakika boyunca dinlendi. Hemen şimdi bir kaseye yağ alıyorum ve bezeyi un yardımıyla birazcık kahvaltı tabağı büyüklüğünde hemen açacağım. Lütfen daha fazla açmanıza gerek yok. Sadece kahvaltı tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Çünkü daha fazla açarsanız tabaktan almak birazcık zor olabilir. O yüzden sadece kahvaltı tabağı büyüklüğünde lütfen açalım. Daha fazlasına gerek yoktur.
Soğuyan tereyağı ve ayçiçek yağından hemen bir yemek kaşığı dolusu döktüm. Her tarafına bir kaşık yardımıyla sürdüm. İşlemler hızlı olsun diye ben seri bir şekilde hamurları açtım. Böyle üst üste koydum. Görmüş olduğunuz gibi yapışmamış. Şimdi hepsini seri bir şekilde kat kat yağlayacağım. Şimdi geldik en önemli püf noktasına. Yaklaşık olarak toplamda 1 saat boyunca dinlenmesi gerekiyor. Lütfen daha fazla olmasın. 1 saat çok yeterli olacaktır. Bezeler dinlenirken ben de şimdi hemen iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Burada toplamda 400 gram orta yağlı dana kıyması var ve bir başta ince ince doğramış olduğum soğan ilave ettim. Bu arada en önemli püf noktası soğanları tuz ile birazcık olduktan sonra yıkayıp suyunu güzelce sıktım. Üstüne 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ve baharatlarını ilave ettim. Yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca bu kıymayı yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar lezzetli olacaktır iç harcı. Görmüş olduğunuz gibi kıyma macun kıvamına geldi. Artık hemen üstünü kapatıp bir kenara alabilirim. Ve bezeler toplamda 1 saat boyunca dinlendi. Tezgahı birazcık ayçiçek yağıyla yağlıyorum ve hemen açmaya başlıyorum. Narin bir şekilde görmüş olduğunuz gibi birazcık havalandırarak hamuru açıyorum. Ne kadar çok ince açarsak o kadar iyi olacaktır. Eğer daha büyük bir alanınız varsa ben toplamda 8 eşit bezeye ayırmıştım. 3 beze veya 4 beze de tabii ki de yapabilirsiniz. Bu işlemi yaparken lütfen acele etmeyelim. Görmüş olduğunuz gibi ucundan narin bir şekilde tutup sallıyorum ve tekrardan masaya bırakıyorum. Her ucunu bu şekilde yaparsanız kolaylıkla açacaksınız. Bolca kıymasını sürdüm ve uçlarını bu şekilde kestim. Gerçekten de çok kolay oluyor böyle. Hemen seri bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
Hemen nasıl şekil verdiğimi göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi parmaklarımın uçlarıyla önce birazcık bastırdım ve ardından da çevirdim. Uçlarını ellerimle sıkıca tutup birazcık havalandırdım ve katladım. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay. Hemen detaylı bir şekilde yine gösteriyorum. Ellerimle parmaklarımın uçlarıyla hamuru kestim. Diğer iki ucunu da ellerimle sıkıştırarak havalandırdım. Ardından da katladım. Bıçakla kesinlikle kesmeyin lütfen. Aynen bu şekilde parmaklarınız ucuyla kesebilirsiniz. Bakın iki ucunu da havalandırdım ve katladım. O kadar çok kolay ve keyifli ki yaptığınız zaman eminim sizler de büyük keyif alacaksınız. Ve artık mantıyı görmüş olduğunuz gibi çok seri bir şekilde hazırladım. Fırında açmıştım. Şu anda 200 derecede ısınıyor. Hemen geriye kalan yağdan yüzeyine sürelim. Eğer yağ kalmadıysa ayçiçek yağı da sürebilirsiniz. ...200 derecelik fırın ayarında ortalama 45 veya 55 dakika, hatta 60 dakikada olabilir. Lütfen kontrollü olalım. Üzerinin nar gibi kızarmış olması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Nar gibi kızardıktan sonra fırından çıkartabilirsiniz. Ve artık boşnak mantısını fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Uçlarını güzelce kapattığımız için kıymalar kesinlikle pişme esnasında dağılmadı. Çıtır çıtır oldu. Hemen sesi dinlemenizi istiyorum. Gerçekten de şahane bir mantıdır. Denediğiniz zaman eminim çok beğeneceksiniz. Sarımsaklı yoğurt hazırlamıştım. Şimdi hemen onunla sunum yapacağım. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. İsteyen finalde, yani fırından çıkarttıktan sonra üstüne sarımsaklı yoğurt sürüp tekrar fırına verebilir. Bir 5 dakika veya 7 dakikada fırında kalabilir. Daha farklı bir lezzet oluyor. İsterseniz az miktarda da o şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. En azından tatmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü genellikle boşnaklar öyle seviyor. Komşularımdan da biliyorum. Buradan da onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok güzel bir lezzet. Şahane bir lezzet. Ben de keşfettiğim için çok mutluyum. Eminim deneyenler de çok beğenecek. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu yemek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.